Merhaba, Besat Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Türkiye'de henüz açılmamış ama açılacak diye bildiğim pandeminin ertelediği Magnolia Bakery'nin meşhur ürünlerinden biri olan muzlu pudingini yapacağız. İki farklı yöntem ile yapacağız. İlk yöntem direkt kendi tarifleri, yani paketli ve hazır ürünlerden yapılan, yüksek ihtimalle vermedikleri kısımlar da var tabii ki de. Bir konserve condensed milk, yani yoğunlaştırılmış süt ile 500 ml soğuk suyu karıştırarak başlıyoruz. Yoğunlaştırılmış süt daha çok uzak doğu mutfağında kullanılıyor. O yüzden Türkiye'de biraz bulmak güç. Ama birkaç satan yer var. Yani biraz pahalı ama bulunuyor sonuç olarak. Süt ile su karışınca üstüne bir paket hazır vanilyalı pudingi döküyoruz. Türkiye'de bunun şöyle bir sorunu var. Bizim hazır pudinglerimiz pişiriliyor. Fakat kendi tariflerinde bir Amerikan bir markanın pişmeye gerek olmayanını kullanmışlar. Bunu da koyulaşana kadar pişirerek çözebilirsiniz. Çok bir sorun yaşatmıyor açıkçası. Puding karışımı hemen soğusun diye bir tabağa veya tepsiye alın ve üstüne değecek şekilde streçleyin ki kabuk bağlamasın üstü. Bu mu ya en meşhur tatlısı dediğinizi duyar gibiyim ama değil. Dahası var bunun. Biraz daha değişecek bu. Şimdi içine girecek olan vanilyalı kurabiye yapmaya başlıyoruz. Aslında bu da yurt dışında hazır olarak satılan Nilla Wafers adında bir kurabiye fakat Türkiye'de yok. O yüzden tarifi de şu. İlk olarak 115 gram tereyağı ile 190-200 gram kadar pudra şekerini çırpıyoruz. İyice çırptığınıza emin olun. Ardından oda sıcaklığındaki 120 gram yumurta beyazımızı yavaş yavaş ekleyeceğiz ve hepsini çırpacağız. Ben göstermeyi unuttum ama bir yumurta da ekliyoruz buna. Beyazların ardından. Ve 150 gram un ile 1 çay kaşığı vanilya ekleyip karıştırıyoruz. Çok az da, yani bir çimdik kadar tuz atıp sıkma torbası ile sıkılabilir kıvama gelecek kadar çırpıyoruz. Dilerseniz kaşık ile de koyabilirsiniz bunu tepsinize ama sıkma torbasıyla daha güzel şekil veriyorsunuz. O yüzden sıkma torbası kullanıyorum. Benim sıktığım büyüklük biraz fazla bence. O yüzden 1 lira büyüklüğüne kadar düşürebilirsiniz veya 1 liradan çok az daha böyle bir büyük yapabilirsiniz. 150 derece fanlı ayarda 20 dakika kadar pişirip soğutuyorsunuz. Kurabiyeler pişerken krem şanti hazırlıyoruz. Değişiklik burada geliyor işte. Bir paket kremaya 4 yemek kaşığı kadar pudra şekeri yeter de artar bence. Ama bu size de bağlı biraz. Onu ayarlayabilirsiniz dilediğiniz gibi. Çünkü hazır pudingle yoğunlaştırılmış sütün birleşimi size yaklaşık 1 yıllık şeker ihtiyacınızı verecektir. O yüzden ona dikkat edin. Şimdi soğuttuğumuz hazır pudingi karıştırıp yumuşatmaya başlıyoruz ve kaşık kaşık en koyu kıvama getirdiğimiz krem şantiyi ekliyoruz. Bittiğinde beyazlaşacak. Korkmayın, normal bir şey bu. Onların da zaten tarifi böyle bembeyaz çıkıyor. Ardından herkesin düşündüğü ev yapımı daha güzel olur bu ne ya sözü nasıl oluyor diye bakmak için kanalda da biz her şeyi genel olarak evde yaptığımız için puding yapımına geçtik. İlk olarak 750 ml sütten birkaç kaşık alarak 3 yemek kaşığı kadar nişastayı açıyoruz. Ardından kaynamaya başlayan sütün içine 1 çimdik tuz ve 150 gram şeker ekleyip kaynamaya başlatıyoruz. Kaynadıktan sonra 3 yumurta sarısını tekrardan sütten aldığımız kaşıklarla tamperleyip hem nişastayı hem de bu yumurta karışımını hepsini içine boşaltıyoruz sütün. Burada da bir yerde vanilyayı da ekleyebilirsiniz istiyorsanız, istemiyorsanız eklemeyin, size kalmış. Koyulaşana kadar da çırpıyoruz manyak gibi. Kenarları yanmasın, ona dikkat edin. Artık ikisini kıyaslamadan önce muzlarımızı ince ince doğrayıp ikisinin de yapımına geçiyoruz. İlk gösterdiğimiz Magnolia Bakery'nin tarifi olacak. Hazır puding karışımından az bir şey tabana döküyoruz. Üstüne vanilyalı kurabiye ve onun üstüne de muz olarak kat çıkıyoruz. En üstte de tekrar puding gelecek zaten. Koyduğunuz kaba veya borcamda en tepeye gelene kadar katı çıkın. Üstünü de dilediğiniz gibi süsleyin. Orada bildiğim kadarıyla bunlar dondurma kabına yapılıyor. O yüzden böyle kaşık kaşık alıyorlar. Biraz dağınık bir şekilde veriyorlar. O yüzden siz de dağınık yapabilirsiniz otantik olsun diye. Ev yapımı pudingin dizilişi de aynı. Tek farkları ev yapımı puding biraz daha katılaşıyor, böyle bildiğiniz muhallebi kıvamına geliyor. Bir de aralarındaki şeker oranı çok büyük fark olabilir. Bunu söyleyebilirim. Tat bakımından tabii ki de hazır puding biraz daha şekerli ve az bir şey kimyasal tat veriyor ama o da zaten hazır olduğu için ona yapacak bir şey yok. Ama gayet güzel, yenilebilir ve benim bayağı favorilerimin arasına girer. Tek farkı bunun farklı aromaları da var. Onlar daha güzel olabilir bence. Çünkü muzlu biraz sade kalıyor. Ama 5 puding üzerinden 4,5 muhallebi veriyorum ben bu tarife. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenerek belki de Türkiye'deki Magnolia Bakery'nin açılmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bunu zaman gösterecek ama bir deneyin bence. Görüşmek üzere.